Çocuk yapma. Çocuk yapıyorsan sen o çocuğun çocuk kalmasını sağlaman lazım. Hayatın amacı çocuk olmaktır kardeşim. Hayatın amacı, herkes soruyor ya nedir hayatı? Boşu boşuna bir şey böyle falan salak salak felsefeler var ya, dediğim gibi ilkokul felsefesi. Of, bu hayat ne kadar zor falan. Yok öyle bir şey. Hayatın anlamadığın için, olduğundan, olması gerektiğinden başka anlamlar yüklediğin ve drama queen ya da king olmaya çalıştığın için hep bütün bu tiyatral ifadeler ve göz boyama hareketleri. Bırak bunları. İnsanların kafasını karıştırıyorsun. Ben diyorum hayatın amacı çocuk olmaktır, anladın mı? Çocuk olduğunda zaten her şey gözünün önünde net bir şekilde belirmiş oluyor. O bütün sormuş olduğumuz soruların hepsi net bir şekilde gözler önüne serilmiş oluyor. Yıllar geçtikçe içimizdeki çocuğu korumak için yüzlerce duvar ördük. Bu dünyada çocuk duvarların arkasına tekrar nasıl geçer? Şimdi bir dakika, burada bir şey var. Burada bir sıkıntı var. Mantık dışı yapılan şeyler hayata zevk atıyor. Ve şimdi doğrusunu söylemek gerekirse duvarı muvarı sen yapmadın. Sen sadece ortaklık ettin. Duvarda demiyoruz biz bunu. En dipten, en çekirdekten itibaren seni betona gömmeye çalıştılar. Seni betona gömmeye çalıştılar. Sana kalıbı dikte ettiler sürekli bir şekilde. O kalıba girmek zorunda olduğunu hissettin sen. Aslında sana uymayan bir kalıba girmeye zorlandığın için şimdi bu kadar neşen kaçmış vaziyette. İnsanların neşesi kaçmış vaziyette. Çünkü gerçekte olduğu kişiden, olmak istediği kişiden, ama gerçekte bir kişi olduğu kişi ise olmak isteme kısmı biraz saçma oluyor. O yüzden ikisini kullanmak. Gerçekte olduğu kişiden daha farklı bir yere doğru sürüklendi. Hayat birileri tarafından amacından saptırıldı. Birileri tarafından bilinçli ya da bilinçsiz, çoğunlukla bilinçsiz diyoruz biz buna, saptırıldı senin amacın. Çarpıtıldı, değil mi? İnsanların işte huzursuzluğunun en dipteki, en derinleri diyorsun ya, psikanaliz. En derindeki temeli bu. Amacın saptırılmış olması. Çocukluğun, o içindeki çocuğun neşesinin kaçırılmış olması. Bir insan, dediğim gibi, masum, eski o düşüncesizce, kaygısızca olduğu zamanlardaki gibi olursa tekrardan istediği pek çok şeyi de o anda gerçekleştirmiş olur. Çocukta kaygı yok kardeşim. Çocukta plan, tasarı, strateji yok ya. Çocukların tavırlarına, oyunlarına bak. Kaygı yok. Hiçbir plan yok. Saçma sapan hareketler, gırla. Çok güzel. Saçma sapan, çocuksu diye tabir ettiğimiz o şeyler. Mantık yok. Mantıksızlık yok. Hiçbir şey yok. Sadece eğleniyor. Değil mi? Yalandan drama yapıyor bazen. Abartıyor falan. Çok güzel. Çocukları izlediğinde çok mutlular. Şimdi diyorsun ya, şimdi şöyle düşünüyorsun. Şuna bak, hala büyüyememiş, olgunlaşıyor. Hayatın gerçekliğini görememiş falan filan. Belki de hayatın gerçeğini göremeyen sensin. Belki de hayatın gerçeğini göremeyen sensin. Değil mi? Olgunlaşamamış falan diyorsun. Ama şunu demiyorsun. La acaba olgunlaşmak bir problem olabilir mi? Acaba? Eğer ki hayatın amacı neşeyse ve herkes neşesini bulmak için bu yollara tuttuysa fakat bulamadıysa ve neşeli olan çocuksa, bu işte bir terslik var diye sormak mı lazım acaba? Böyle bir soruyu sormak mı lazım acaba? Sormak lazım. Bence sormak lazım. Çocuklarda ben problem görmüyorum. Problemi ben bizde görüyorum. Olayları fazla abartıp ciddiye almak. O durumu ben arıza olarak görüyorum. Yani. Hem maddesellik hem de çoğu boş kuruntudan, tamam mı? Çoğu boş kuruntudan mütevellit olup da anı zehir etmekten başka hiçbir boka yaramayan şeylerdir bunlar. Yaşamasını becerememenin bir iktizasıdır. Gerekliliğidir bu hareketler. Merak ve yapma isteği çok var. Deneyimden korkmuyorlar ve çok güzel. Evet, evet. Aslına bakarsan şimdi çocukların sorusunda dikkat edersen tam olarak net bir cevaba ulaşmak gibi bir gayet. Öyle bir gayretleri yok aslında bakarsan. Bu niye? Sadece niye, anladın mı? Böyle bitmek bilmeyen sorular. Aslında olay bu. Eğer gerçekten soru sorsa çocuk, gerçekten soru sorsa, gerçekten sorduğu sorunun cevabını üstüne alsa, birileri veriyor ya cevap. O sorduğu sorunun e, her seferinde sorduğu sorunun her seferinde cevabını üstüne alsa çocuk kalıba giriyor gittikçe. Soruları bir noktadan sonra çocuğun tesirli ve
gerçek olmaya başlıyor. O zaman da zaten çilesi başlıyor. O andan itibaren zaten hiçbir amacı yok bak. Halden hale geçiyor olmanın bir ifadesi. Çocuğun soru sormasının. Bunu aslında soru sormasının amacı ne derken şöyle bir şey diyebiliriz biz buna. Burada devreye giriyor. Bak dedik ya bilgi ne için diyorduk. Bilgi aslında nihayette bilmemek için ya hani. İşte burada çocuğu sorguya teşvik eden şey ne? Oradaki gizli örüntüler ne mesela? O çocuğu soru sormaya sevk eden acaba gölgeleri olabilir mi? Genetik faktörler. Ben her zaman bunu söylüyorum. Çocuk diyorum ya hayatın amacı ne şeyse tamam mı? En son Allah'a ermek falan diyorsun ya. O çocuk o işte zaten. Allah'a ermiş bir adamın soru sormasına lüzum var mı diye ben sorarım. Soru sormaya lüzumu var mı çocuğun? Yok. Soru sorarsan zaten arıza başlıyor diyorum ya. Arıza sorular sorulmaya başladığında başlıyor zaten. Neşeni kaybediyorsun. Ne için kaybediyorsun? Tekrar çocuk olabilmek için neşeni kaybetmiş oluyorsun. Sorular neşe bulmak için olmalı, değil mi? Bir şeyler seni huzursuz ediyordur. O huzursuzluğu izole edip ya da bir şekilde yok edip tekrardan huzurlu ve neşeli haline ulaşmak için sorular sorarsın. Arıza vardır çünkü. Bak buna dikkat et. Bunu herkes görmez. Burada şeytan ayrıntıda gizli. O çocuğu soru sormaya, öğrenmeye, aramaya iten şeyine buraya bakmak lazım. Masum bir şey değil bak. Kesinlikle masum bir şey değil. Mantıksa mantık. Mantık örgüsünü diziyoruz. Ne kadar mantıklı olduğuna dikkat edersen göreceksin söylediğim şeyi. Kendi kendine yaratmış olduğun yalanlardan dolayı sen yalanı yaşıyorsun, o gerçeği yaşıyor. Böyle bir boyut farkı var. Evet, çocuğu burada bu ızdıraba sevk eden şey ne? Diyorsun ya, basit. Soru soruyorsan kaygının başlangıcına bir işarettir soru sormak. Orada duruyorsun. Hani akmıyor diyorsun ya, akış diyorsun ya. Akmıyor orada artık. Soru soruluyorsa artık akmıyor demektir. Çocuk çocuk olmaktan çıkıyor soru sorduğunda. O sorunun e, sorudan evveli düşüncelerin arızalı doğasından insanları oraya buraya savuran, kaybolmasına sebebiyet veren doğasından dolayı arıza o noktada çocuk için başlamış oluyor. Tabii artık o noktadan sonra ona çocuk diyebilirsek. Pek çok insan bunu bir çocukta gördüğü zaman bir de mesela akıllı akıllı sorular falan diyorsun ya. Bunu gördüğü zaman eee lan ne kadar da özel special diyorsun tamam mı? Ne kadar da special bir yaratık diyorsun. Değil mi? Special one diyorsun. Halbuki bize göre öyle değil. Çocuk çocuk olmalı. Çocuk soru sormamalı. Anladın mı? Çocuk soru sormamalı. Çocuk sadece yaşamalı. Tabii burada çocukları da bir standarda sokmamak gerekir. Mesela diyor ya biz evvelinden İbrahim'e hikmeti öğretmiştik diyor ya şeyde çocukluktan itibaren. Mesela kitapta İbrahim peygamberden için evvelinden biz ona hikmeti öğretmiştik diyordu. Orada İbrahim'in sorgularına vurgu yapıyordu. Güneşi soruyordu, değil mi? Diyordu ki bu benim tanrım mı? Olamaz. Gibi sorular sorup kendi içinde cevaplıyordu İbrahim. Bak bu da çok önemli bir şey. O special. O anda orada hiç olmayan bir şey olması bakımından bir gerçeklik bakımından bozulmuş tamamıyla. Felsefenin yeniden ihyası bakımından soru soran filozof çocuklar ama filozof Atakan değil tabii. Soru soran filozof çocuklar o anda çok gerekli bir tavırdır. Sorulara dikkat edersen İbrahim'in soruları ilk olaraktan aslında bilmediği şeylerin sorusunu sormak için değil. Bildiği şeyleri kinayeli bir şekilde, sokuşturmalı şekilde karşı tarafa sokmak için. Buna mı tapıyorsunuz? Benim Allah'ım bu olabilir mi diyor. Olamaz. Diye hemen cevaplıyor orada kendi içinde. Böyle bir bilgelikten bahsediyoruz. Soruları kinaye amaçlı, ironi olarak karşı tarafa sokuşturmak için mesela. Onların ironisine, saçmalığına vurgu yapmak adına soruları o şekilde soruyordu İbrahim. Burada olmadığını biliyor, ilah olmadığını. Kendi içinde bunu biliyor kesin diyor ya, hikmeti öğretmiştik diyor ya. Olmadığını biliyor. Olmadığını onlara göstermek için sorular soruyor. Onların gözüne sokuyor aslında. Oradaki sorular cahil halkın mesela çarpık bir durum var ya. O çarpık duruma vurgu için bu soruları soruyor. Onları felsefeye sürüklemeye çalışıyor.
düşünmeye yönlendiriyor insanlara, halkı. Şeylere tapıyorlar ya olur olmaz otoboka. Bunların tapılası bir şey olmadığına vurgu yapmak için sorular soruyor. İşte böyle bir hikaye. Daha ilerleyen seviyelerde soruları olur. İnsanın soruları oluyor. Zaten acıları da orada başlıyor. Zaten bildiği şeyleri sormaya içten içe bildiği şeyleri bilmiyormuş gibi sormaya yani kendinde kaybettiğini, kendinde olup da kendinde kaybettiği, düşürdüğü şeyi dışarıda aramaya başladığın anda zaten arızalar başlıyor. Ve dediğim gibi gerçekliğin çokluluk dolayısıyla birbirine girmesinden mütevellit bokluluk durumundan dolayı mutlaka değişik tipte insanlar vardır. Soru soran, arayan, gerçek doğru soruyu soran, doğruyu arayan falan 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 diye vardır tipler. Bu bir gerçek. Biz sormadık, soruyoruz işte. Sorduğumuz için karıştık ya başlangıcında. Sorduğumuz için karıştık. Ve sonunda bunun yanlış olduğunu anladık. Da bunu anlatıyoruz. Bilgi kirliliği falan falan falan. Diyorum ya bilgi kim ne derse desin. Hiç bizim dediğimiz gibidir. Bilgi şeytanın icadıdır diyoruz biz. Bilgiyi şeytan icat etti diyoruz biz. Bak kim ne derse desin kardeş. Sen benim dediğimi dinle. Dur orada bak doğru olduğunu göreceksin bunun. Gerçi şimdi tabii burada kendi kendini bitiren de bir durum oluyor. Bilinçli dedik ya az önce çocuk olayından dolayı ama biz şimdi fazla derine girmeden şöyle diyelim. Bilinçli eee, sorular olmadan soruların zararlı ve hiçbir işe yaramadığını aslında soru sormak olarak, ilk hal olarak hiçbir işe yaramadığını anlayamıyorsun. Mutlaka soruların bir noktada işe yaramadığını anlıyor olabilmek için dediğim gibi o soruların sorulması gerekiyor. Başladım bir kere artık yani bitirene kadar devam edeceğim. O soruları soracaksın. En son ulaşacağın yer bıkkınlık ve bezginlik olacak soruları sormaktan dolayı ve huzur orada meydana geliyor. Şimdi burada şey dedik mesela Cypher karakteri diyoruz ya Matrix'te. Burada kişinin hakkını da yememek lazım. Belki bu kişi bizim o çemberi tamamlamış bir kişidir Cypher karakteri. Bu işin hiçbir şeye varmayacağını, sürekli bir şekilde ikilik olduğu sürece, yani bir şekilde ortada durmadığı sürece her zaman karşı taraf diye, karşı cephe diye bir yerin olacağını anladı karakter belki de. Ve çemberi tamamladı. Soru sormaktan bıkarak. Çünkü soru sormaktan bıkmadan, bak soruyu sormaktan bıkmadan hiçbir yere ulaşamıyorsun. Dedik ya sabretmek gibi bir şey. Soru sormak sabretmeyi de getiriyor. Sabrı bırakmadığın sürece gerçek anlamda hiçbir huzura ulaşamazsın. Dedik ya dirençli bir doğadan dolayı. Bilinçsiz cennet mi, bilinçli cehennem mi? Doğrusunu söylemek gerekirse insanların çoğu, yine dediğim gibi derin dalış yapmadan cevaplıyorum. Genel geçerdeki bilinç ve bilinçsizlik durumu. Mesela bilinçsiz oluyor cennete düşenlerin çoğu. Cehenneme düşenlerin çoğu da bilinçsizler. Ama bizdeki olayda bilinçsiz bir şekilde cehenneme düşen kişi orada bilinç kazanabiliyor. Çünkü acıyı hissediyor ya. Dolayısıyla acı hissediliyorsa mutlaka tatlı da biliniyor olması gerekiyor. Daha önceki hazlarından dolayı kişinin. Dolayısıyla acının dibine indiği zaman da tatlının da en tepesi olabileceği durumu. Yani bilinçlilik halinin de en üst seviyesi olabileceği gibi bir şey, bir çıkarıma ulaşıyor kişi. Onu dedik ki hani cüce olmadan yüceye varamıyorsun diye. Dolayısıyla buradan hani diyor ya mesela şöyle düşün. Adamın kıçına iğneyi batırıyorsun. Acıyı bir kere verdiğin anda adam roket gibi fırlıyor. Hesap o hesap. Acıyı alttan verdiğin zaman adam en tepeye çıkma şansı oluyor. Olay bu kadar basit bir şey aslında. Dolayısıyla işin her zaman bizim gibi olanlar tarafından benimsenen kısmı her zaman orta halli durarak rehavete kapılmadan ortada durmak. Yani diyoruz ya korku ve umut arasında. Nedir o? Yaşamak. Kendini herhangi bir tarafta kasmamak. Eğlence ya da eğlenmeme noktalarında kendini kasmadan devam etmek.
Gerçekten zaten bir noktada aşırıya gittikten sonra hiçbir şeyin zevki olmuyor. Ara ara şey yapacaksın ya. Ya şu anda mesela oturuyorsun. Belki sana bir fırsat. Bakacaksın kardeşim. Ağırlık verdiğin bir taraf var mı? Zor değil bu ya. Zor değil. Ağırlık verdiğin bir yön var mı? Yapacaksın yani dengeleyeceksin. Yolun başında diyor ya hani din lazım mı? Kural lazım mı? Lazım kardeşim. Yolun başında kaydı olmadan olmuyor dedik ya. Sen bu deplasmandasın yani. Sen zihinsin değil mi? Bilinçsin diyelim. Ruhsun. Her neyse. Burada kalıbın içinde olduğun için kalıbın istekleri uzantısı olan şeylerle çok fazla halleniyorsun başlangıçta. Dolayısıyla bu adamı aslında burada kalıba soktuğun şeye dikkat edin. Kalıba bir çeşit intikam gibi bu. Gerçek seni kalıba sokan şeyi kalıba sokuyorsun. Gerçek sana sıkıntı veren şeyi, özgürlüğünü engelleyen şeyi engelliyorsun. Yani bedenden bahsediyoruz. Bütün her şey bedenle ilişkili. Seni düşündüren, kaygılandıran, sürekli arzu ve istek içerisinde bırakan bir şey bu. Buna öğreteceksin. Öğretmen gerekiyor, anladın mı? Sensin. Mesela sen bu beden değilsin dersek sadece tek bu şekilde doğruyu söylemiş olmayız. Sen aynı zamanda bu bedensin. Bununla bir anın var. Değil mi? Bununlasın. Bununla deneyimliyorsun pek çok şeyi. Dualiteyi bununla anlamlandırdın. Dolayısıyla buna kötü demek, kötü olarak sadece bir hayvani bir şey olarak bakmak çok büyük bir nankörlük olur bedene. Bu güzel bir şey beden. Öyle değil mi? Bu senin arkadaşın. Sana burada yoldaşlık ediyor. Öyle ya da böyle. Hiçbir işi bilen kişi bedene sırf kötü olarak, kötü gözle bakmaz. Bakmamalı. Bakıyorsa zaten o bilmiyordur. Bindiğin bir binek gibi. Araç. Her neyse işte. Ondan daha kutsal bir şey. Sadece biz her zaman dediğimiz gibi denge noktasını şaşırmamamız gerektiğine bir vurgu yapıyorum. Ha, meraktan soru sorması kötü bir şey mi? Merak nedir mesela? Kişi neyi merak eder? Bir çocuk, hadi diyelim karmaşık bir zihni var falan. Neyi neden merak ettiğine dair tam olarak bir malumatımız olmayabilir. Burada yine dediğim gibi her zaman kendinden bakman lazım olaya. Sen mesela niye merak ediyorsun? Eksik, tam olarak güvende hissedememekten dolayı bütün meraklar aslında. Bir sağlamlık duygusu ve kesinliğe sahip olamamaktan kişi merak duyar. Çocuğun merakına bakmak lazım orada. Çocuk olabilmeyi sürdürebilmesi için merakı tamamıyla hani diyoruz ya samimiyetsiz sorular soruluyor diyoruz ya o hesap. Merak ve merakı karşısında bulacağı cevap ona yerleşmeyecektir. Hiçbir şey için merak eder çocuk. O meraklar onun çocuk olmasını engellemeyecek şeylerdir. Ama bir noktadan sonra artık takıntıya başladıysa diyorsun ya 1000 kere soru soruyor. Eğer 1000 kere soru sormaya başladıysa yaşamayı unutur çocuk artık orada. Sürekli bir şekilde soru sormayı öğrenir. Öyle o şekilde artık yavaş yavaş soruların karşısında ilk önce sorularla daha sonra aldığı cevaplarla kalıba girmeye başlar çocuk. Ama ilk başta uçucu meraktır bu. Hiçbir tesiri yoktur çocukta. Diyoruz ya burada düşünce demek aynı anda kaygılı olan şeyleri de değil mi? Çağrıştırıyor insana. Düşünce varsa diyoruz ya bir çeşit huzursuz haller vardır. Bir çeşit huzursuz hallere doğru artık vasıl oluyordur kişi. Yani boş öyle bir diyorsun ya sinir gibi bir şey. Sinir yani anladın mı? Sinir atımı. Deneyimden doğan hani ufak tefek bir şeyler yapıyor ya böyle ya da bir şey duyuyor. Onun dışa vurumu. Aslında güzel bir şey. Çocuğun o merak ve soru dediğimiz şey. Öğrenmesi için güzel değil bak buraya dikkat et. Sadece içinde bir şeylerin kalmaması için duyduğu şeyleri atıyor içinden anladın mı? Hemen konuşaraktan saf kalmaya devam ediyor. Sorunun düşüncenin kendinde kalmasına izin vermiyor çocuk. Onu dışarı atıyor. Ama dediğim gibi maalesef tam olarak öyle kalmıyor işte yani. Anladın mı? Öğrenme süreçleri falan, deneyimde derinlik, hisler falan artık başladığı anda çocukta yerleşmeye başlıyor bu haller. Sorunun doğrultusunda olan kaygılar meydana geliyor. Yani diyorsun ya çocukken mesela kurduğun hayaller zamanla düşünceler tarafından istilaya uğradığı için ilgili bölüm hisler, düşler, vesveseler falan düşünceler karartıyor orayı. Artık göremiyorsun. Öğrendikçe kör oluyor. Çocuk deneyimle, duygularla, şehvetle, artık düşüncelerle kirlenmeye başladıkça yok oluyor o. Aslında sormasan, hissetmesen, üstüne almasan, deneyimlemesen devam edeceksin o şekilde. Demek ki neymiş? Başa dönmek içinmiş bütün sorular. Aslında zaten evde düşürdüğün şeyi, hani
Evinde, kendi evinde, içinde düşürdüğün bir şeyi dışarıda arıyor olmanın. Çocuk olacaksın kardeşim işte bu. Hepimiz diyorsun ya yazanlar edenler, vesvese falan. Bunlar düşüncelerin, deneyimin unsurları. Peki nasıl olacaksın değil mi? Bir çocuk o olduğu haliyle nasıl çocuk kalabilir ki? Değil mi? Bu soruyu da sormak lazım. İyi güzel anlatıyoruz tamam da çocuk kendi mi istiyor değil mi bunu? Ne oluyor da çocuk bu şeylerle, düşüncelerle e, yoğruluyor, kalıba giriyor ve çilesi başlıyor. Ya da ne olmalı da çocuk çocuk kalmalı. Çocuğun elinden bir şey gelmiyor. İşte iş, bak diyorum ya, iş bizim dediğimiz yere geliyor yine. Çocuk doğurmayın diyoruz ya biz. Tabii baskılar bozuyor çocuğu. Baskılar çocuğu bozuyor. Burada aleykümselam. Çocuk, onu diyorum ben. Çocuk yapma kardeşim bak. Çocuk yapma. Çocuk yapıyorsan sen o çocuğun çocuk kalmasını sağlaman lazım. Bu da büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Çocuk çocuk kalmayacaksa, çocuk sen gibi olacaksa o çocuk doğmasın diyorum zaten. Dedim ya her hayat bir öncekinin daha değersiz bir kopyası olacaksa olmasın. Olmasın kardeşim. Çocuk çocuk kalmalı. Sen çocuğu kendin gibi bozacaksan ki bozacaksın yani. Yani artık kültürün bir geleneğin bir ifadesi olarak o çocuğu bozacağın için artık onun mümkün değil yani bizim dediğimiz şeyin ortaya çıkması. Çocuğun bir çocuk olarak kalması olayı mümkün değil yani. Namümkünlerde olan bir şey. İyi Emirhan. Aynı bildiğin gibi, gördüğün gibi, duyduğun gibi. Çocuk saflığından geçecek artık, düşecek. Esfeli safilin diyorsun ya. En düşük düşükten daha düşük yerlere doğru bozulacak çocuk. Çocuğu bozacaksın. O yüzden ya bize mesela gelip birisi danışıyor. Çocuk yapalım mı? Yapma kardeşim çocuk. Çocuk yapma. Çünkü bakamayacaksın. Bakamayacağım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun derinlerinde. Ben de biliyorum. Bakamayacaksın çocuğa. Yap. Şımarma demek yanlış mı? Çocuk şımarıyorsa ki muhtemelen kötü bir tavırda şımarıyordur. Şımarma demek yanlış değil. Hatta sert de yapman gerekebiliyor. Çünkü dediğim gibi bozuldu çocuk yani. Muhtemelen iyi eğitim veremiyorsun çocuğa. Abuk sabuk yani normal bir çocuğun yapmayacağı şeyler yapmaya başlıyor çocuk. Bir bozukluk vardır çocukta. Mecburen kalıba sokman gerekecek. Çünkü diyorum ya kalıba sokulacak duruma sokuyorsun çocuğu. Dolayısıyla nihayette bir de ayrıca törpülemen gerekiyor yani. Çoğu onu da yapmıyor biliyor musun? Çoğu onu da yapmıyor. Yani diyorum ya üşengeçlikten dolayı çocuğa sahip çıkmıyor. Çocuğu bozuyor. Kötü öğreniyor çocuk oradan. Bir de bu haliyle de daha kötü oluyor çocuk. En azından normal düzende kaydede gidebilirken mesela normal bir kalıpta yani dünyevi amaçları olabilir. En azından düzene uyar falan. O da olmuyor yani. O kötü. Bu kötüden daha kötü. Çocuğu azdırması, azıtması ve çocuğa sahip çıkmaması sonra. Bu da ayrıca bir gerçeklik. Bölüm bölüm görüyorsun. Hepsinin ayrı ayrı denekler var, semptomlar var. Problem yani. Nereden bakarsan sorun yani bu. Ve dediğim gibi çocuğa yani işte çocuğun saf kalması derken çocuğa kendi felsefeni dikte etmenden bahsetmiyorum. Buraya iyi dikkat et. Ama çocuğa kendi felsefeni dikte ediyorsan, onu zorbalıyorsan, istediğin şeyleri ona istemesini tavsiye ediyorsan bu çok daha kötü olur. Çok daha kötü dediğimiz şeyden daha az kötü bir gerçeklik olması bakımından her zaman daha iyidir felsefemizin bir ifadesi oluyor. Yani hiç yoktan iyidir diyebiliyoruz. Ama o ne yapıyor? Öteki senaryodaki kişi çocuğu doğuruyor. Hata. Sahip çıkmıyor. İkinci hata. Sahip çıkmamasından dolayı çocuk sapıtıyor. Şımarıklık dediğimiz sen diyorsun ya. Saçma sapan hareketler noktasından sonra da artık onu düzeltmemeye başlıyor kişi. Onunla hiç ilgilenmiyor. Dolayısıyla daha işler içinden çıkılmaz hale geliyor. Birincisinin kalıba girmesi, birinci senaryodakinin kalıba girmesi ve kalıptan çıkması zaten çok zor bir şey. İkinci senaryodakinin o bulunduğu ruh hallerinden, şımarıklıklardan, oradan elde ettiği hislerden çıkması daha zor bir şey. Ama tabii burada ikisini tabii kıyas yapmak lazım. Yani birinci senaryo ve ikinci senaryodaki çocukları hangisi daha kolay çıkar kalıptan? Onu incelemek lazım ayrıca yine diğer olayın parametrelerine, metriklerine, ölçümlerine bakaraktan dengeleme yapılabilir. Şu daha çabuk çıkar diyebilirsin mesela.
Detaylı işler yani teferruatla. Her örnekte aynı sonucu vermeyecek bir felsefe. Tüm çocuklar masum mudur? Değildir. Değil, az önce anlattığımız bu gerçekliklerden dolayı tam olarak masum olamayabiliyorlar. Bazıları yoğun bir genetik faktörün varlığıyla mevcut olduğu için daha erkenden mesela bu genetiği ifade etmeye başlıyorlar. Var böyle farklı farklı. Peki bunlar nasıl karar veriyor bu işe? Tam olarak daha ilk hareketlerinden itibaren mesela bir arıza durumu. Burada buna kim karar veriyor? Şimdi burada okült gizem öğretilerine falan girmek gerekiyor. Diyorsun ya, ben senin Rabbin değil miyim? Ya da sözleşmeler, ruhun sözleşmesi falan filan. Yani çocuk doğduğu andan itibaren kararlı mı geliyor falan. Kaderi belirli bir şekilde gelmiyor. Ya bu büyük bir ihanet olur. Yok ben senin Rabbinim falan kısımları başından belli falan. Yok öyle bir şey. Orada net bir cevap vermiyorum yani masumluk olayına. Ama çoğu ekseriyetle tümü diyebileceğimiz bir çoğunluğu masumdur. Yani tümü diyebileceğimiz bir çoğunluğu masumdur diyebiliriz. Bu benim dediğim şeyler çok şey yani anladın mı? Nadiren olabilecek bazı anormalliklerden bahsediyorum. Bu da diyoruz ya fizik üstü bir şey yani metafizik diyorsun yani paranormal işler, değişik işler falan. Onları da görmezden gelemeyiz yani anladın mı? Bu da var. Onun çıktığımız zaman o çok küçük bir miktar. Evet tüm çocuklar diyebiliriz. Ve dediğim gibi buradaki cahillik mutluluktur. Şöyle bir şey bak. Plan ve program yapabilen bir adamın cahilliği değil bu. Art niyetli. Ben bilirim diyen bir adamın cahilliği değil bak bu. Bilirim ya da bilmem gibi bir duruma sahip olmayan bir adamın cahilliğinden bahsediyoruz. Onun cahilliği hiç kimseye zarar vermez. Bu öyle bir cahillik. Bilmek ya da bilmemek gibi bir durumun olmadığı bir hal. Burada tuhaf şeyler var ama dediğim gibi o videoda bunu yapacağız. Tanrı sekansında bunu yapacağız. Bu acayip şeyler var. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Sabah kalkacak arkadaşlar var. Sabaha. Diyor ya, makro kozmos, mikro kozmos. Yani insan mikro, evren makro. Mümkün değil. Bu mümkün değil. İnsan makro. Evreni yaratan insan zaten. Hepsi insanın o küçücük kafasının bir ürünü ya da şuranın. Onun kendi bir varlığı yok kendi başına evrenin. Yaratan Rabbin diyor ya. Sen yaratıyorsun bunu. O senin yarattığın bir şeyin makrokozmos olması mümkün değil ya. Mümkün değil. Sana çok uzak gibi geliyor. Mesela bende şöyle bir his var. Hiçbir zaman bu çoklu boyutlar, işte uzak, ışık yılları bana hiçbir zaman var gibi gelmiyor. Hiç öyle bir şey. Hani şöyle diyebilirim. Deneyimlemediğin için mi? Yolculuk yapmadığın için mi gelmiyor? Olabilir mi acaba? Öyle bir şey değil. Hayır. Bu bir derin bir biliş durumu. İşte ışık yılları. Valla benim evrenimde öyle bir kavram falan yok. Bu kadar milyarlarca galaksiler, evrenler falan. Yok öyle bir şey. Hayır. Soru sormaya ihtiyaç duymadığımız bir canlı yayın. Mesela böyle bir canlı yayın var diyelim. Sen o canlı yayında ne yapıyor olursun? Mesela ne işin olur öyle bir canlı yayında? Ben de sana bunu sorayım. Olur olur. Olur da ne işin olur mesela o zaman? Sadece böyle yaslanıp çocuk olmak mesela çocukça mesela insan ne için sohbet eder değil mi? Sadece çocukça saçma sapan yalandan sorular sormak için mi mesela? Öyle bir canlı yayın mı olur? Saçma sapan sorular işte. Niye böyle? Niye şöyle? Ama hiç oralı olmuyor böyle. Niye böyle diyor. Bir daha oraya bak falan. Böyle bir şey herhalde. Olur. Olur bence olur. Aslına bakarsan çoğu zaman öyle zaten. Çoğu zaman öyle zaten. Bak. Aslında çoğu zaman öyle biliyor musun? Çoğu zaman öyle aslında. Çünkü çok gençsin. Biz de çocuk olabiliriz yani. Bence öyleyiz de farkında değiliz. Sen kesin öylesin de desene. Ben kesin öyleyim de desene. Evet bu hatta bu tarafsız tarafta. Belki ortalarda bir yerlerde Arap olan işte bu yerde Mertlik diyarında kalmaya devam ederiz ki sonunda seni çocukluğundan alıkoyan o soru sorma uzvun kaybolsun. Kayıp çocukluğun bulunsun. Nihayette gönlün huzurla dolsun diyelim ve evet iyi geceler. İyi geceler görüşürüz. Yarın yine belli belirsiz bir zamanda.